Bazı olaylar vardır. Üzerinden onlarca yıl geçse bile toplum vicdanında açtığı yara asla kapanmaz. Sadece bir suç dosyası olmaktan çıkıp kolektif hafızamızın bir parçası olarak yer alırlar. Takvimler 3 Mart 2009 gecesini gösterdiğinde İstanbul Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunan o gitar kutusu. Sadece bir genç kızın hayatının sonunu değil, Türkiye'nin adalet sisteminin, medya etiğinin ve toplumsal vicdanın da en büyük sınavlarından birini başlatacaktı. Bugün burada Türkiye'nin adalet arayışını, medyanın bu olaydaki rolünü ve geride kalan bitmek bilmeyen soru işaretlerini konuşacağız. 17 yaşında hayatının baharında bir genç kızın, Münevver Karabulut'un vahşice katledilmesiyle ilgili bu süreçte aslında sadece bir cinayeti anlatmıyor bize. Gücün, paranın, kaçışın ve adaletin tecellisi üzerine toplumsal güvenin nasıl sarsıldığını, bir ülkenin tek bir soru etrafında aylarca nasıl kenetlendiğini anlatıyor. Cem Garipoğlu dosyası sadece hukuki bir dava dosyası değil, Türkiye'nin bir dönem aynasıydı. Teslim olacak mı? Nasıl kaçtı? Onu kimler koruyor? Gerçekten cezaevinde mi öldü soruları yıllarca akşam haberlerinde, gazete manşetlerinin gündemi oldu. Peki bunca gürültü ve spekülasyon arasındaki gerçek neydi? O dönem arka kapılar ardında neler yaşandı ve neden bu olay aradan hala 20 yıl geçmesine rağmen ilk günkü sıcaklığıyla konuşuluyor? Bugün bu karanlık hikayenin parçalarını tek tek birleştiriyoruz. Olay gününden firar sürecine, adli tıptaki akıl almaz skandallardan yakalanma anına, cezaevi günlerinden yakın zamanda mezarın açılmasıyla son bulan o büyük gizeme kadar her şeyi mercek altına alacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü 2009'un o soğuk Mart gecesine, Türkiye'yi derinden sarsan bir dönemin içine geri dönüyoruz. Giriş kısmında da bahsettiğim gibi bu dosya sadece bir cinayeti değil, bir dönemin ruhunu da yansıtıyor. Bu tarz içeriklerimizi kaçırmamak ve arşivimize destek olmak için abone olursanız bu süreci birlikte devam ettirebiliriz. Şimdi gelin olayın arka planındaki ilk günlere, o korkunç geceye dönelim. Her şeyin başladığı yere, yani Bahçeşehir'deki o villaya ve ardından Etiler'deki o çöp konteynerine gidelim. Tarih 3 Mart 2009. Münevver Karabulut, İstanbul Beşiktaş Bingöl Erdem Lisesi son sınıf öğrencisiydi. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. O öğleden sonra erkek arkadaşı Cem Garipoğlu ile buluşmak üzere okuldan ayrıldı. Kameralar onları son kez Bahçeşehir'deki villaya girerken kaydetti. Münevver o villaya kendi ayaklarıyla girdi ancak oradan bir daha canlı çıkamadı. Aynı günün akşamında Etiler'de bir çöp konteynerinde kağıt toplayıcıları tarafından bir gitar kutusu ve bir valiz bulundu. İçini açanlar hayatlarının şokunu yaşayacaklardı. 17 yaşındaki bir genç kızın başı gövdesinden ayrılmış, bedeni oradaydı. Olay sıradan bir cinayetin çok ötesinde bir vahşetti. Cinayetin işleniş biçimi, kurbanın gençliği ve ardından gelen o soğukkanlı planlama adeta bir korku filmi senaryosunu andırıyordu. Polis hemen harekete geçti. Münevver'in en son kiminle görüldüğü saniyeler içinde belirlendi. Cem Garipoğlu. Türkiye'nin en zengin, en nüfuslu ailelerinden birinin Garipoğlu ailesinin oğluydu. Polis hemen Bahçeşehir'deki villaya baskın düzenledi. Evde yapılan incelemelerde her yerde kan izleri bulundu. Silinmeye çalışılmış, temizlenmiş ama adli ışıklar altında gizlenememiş kan izleri. Evin duvarları, koltukları, hatta Cem'in odası adeta bir suç mahalli haritası gibiydi. Ancak en dikkat çekici ve kan dondurucu detay neydi biliyor musunuz? Olayın faili Cem Garipoğlu, polis villaya gelmeden çok kısa bir süre önce ailesi tarafından evden çıkarılmış ve sırra kadem basmıştı. İşte o andan itibaren Türkiye tarihinin en büyük, en organize ve en çok tartışılan saklambaç oyunu başladı. Televizyonlar canlı yayınlara geçti. Gazeteler özel ekler bastı. Herkes ama istinasız herkes aynı soruyu sormaya başladı. Cem Garipoğlu nerede? İşin en ürkütücü tarafı cinayetten hemen sonra ortaya çıkan detaylardı. Cem Garipoğlu'nun cinayetten günler önce nalburdan testere aldığı, cinayeti soğukkanlılıkla planladığı iddia ediliyordu. Olayın hemen ardından Garipoğlu ailesinin lüks araçlarla evden ayrılması, güvenlik kameralarının gizemli bir şekilde bozulması veya silinmesi şüpheleri ailenin üzerine çekti. Polis her yerde arıyordu ama ortada tek bir iz bile yoktu. Firar o kadar profesyonelce, o kadar büyük bir maddi güç ve network ile kurgulanmıştı ki toplumun kafasında şu soru belirdi. Bir çocuk arkasında devlet gibi duran bir aile olmadan bu kadar büyük bir organizasyonu tek başına yapabilir miydi? İşte bu soru
tam 197 gün boyunca Türkiye'yi ekran başına kilitleyecekti. Peki bu 197 gün boyunca perde arkasında neler oldu? Cem Garipoğlu bir anda nasıl buharlaşmıştı? Bir insan tüm gözler üzerindeyken, sınır kapıları alarmdayken, fotoğrafı ülkenin her bir tarafında asılıyken nasıl olur da adeta bir hayalet gibi yaşayabilirdi? O dönemde yaşananlar Türkiye'deki medya ve adalet sisteminin adeta röntgenini çekti. Medyayı hatırlayın. Sabah programlarından ana haber bültenlerine kadar tek bir konu vardı. Her gün yeni bir ihbar geliyordu. Cem Garipoğlu Moskova'da görüldü, Ermenistan sınırından geçti, Ayvalık'ta bir teknede saklanıyor. Bu akşam teslim oluyor. Haber bültenleri reyting yarışı uğruna olayı bir pembe diziye çevirmişti. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın Karabulut ailesine yönelik sarf ettiği kızlarına sahip çıksalarmış gibisinden talihsiz açıklaması toplumsal öfkeyi patlatma noktasına getirdi. Toplum, mağdurun suçlandığı, failin ise parası ve gücü sayesinde korunduğu algısına kapılmıştı. Sadece bu da değil. Adli süreçte yaşanan skandallar zinciri akıl almaz boyutlardaydı. Adli Tıp Kurumu'nda Münevver Karabulut'un kıyafetlerine başka bir otopsiden geçen bir cenazenin DNA'sının bulaştığı ortaya çıktı. Adli tıpta sperm skandalı olarak tarihe geçen bu olay kuruma ve adalete olan güveni yerle bir etti. İnsanlar haklı olarak sordu. Cem Garipoğlu'nu korumak için deliller mi karartılmaya çalışılıyor? Bu firar süreci Türkiye'de adaletin güce ve paraya göre esneyip esnemediği tartışmasını tetikleyen en büyük kırılma noktası oldu. Sokaktaki vatandaş eğer sıradan bir mahallenin çocuğu bu cinayeti işleseydi birkaç saat içinde yakalanırdı. Ama Garipoğlu olunca aylar geçiyor ve bulunamıyor diyordu. Münevver'in babası Süreyya Karabulut, adalet saraylarının önünde, televizyon stüdyolarında feryat ediyor, kızının katilinin arkasındaki gizli güçleri deşifre etmeye çalışıyordu. 197 gün boyunca Cem Garipoğlu sadece bir suçlu olmaktan çıktı, sistemin açmazlarını, imtiyazlı sınıfların dokunulmazlığını simgeleyen karanlık bir sembole dönüştü. Her yerdeydi ama aslında hiçbir yerde yoktu. Ta ki o meşhur sonbahar gecesine kadar. Ve Eylül 2009. Takvimler bu tarihi gösterdiğinde İstanbul'da 197 günlük o gerilimli bekleyiş gece yarısı ani bir gelişmeyle son buldu. Cem Garipoğlu ailesinin avukatı tarafından İstanbul Bahçelievler'de E5 karayolu üzerinde polise teslim edildi. Teslim olma anı bile gizemliydi. Kameralardan uzak, sakin ve adeta önceden çok iyi planlanmış bir protokol gibi gerçekleşti. Polisin elindeki ilk görüntülerde Cem'in saçları uzamış, kilo kaybetmiş ama gözlerindeki o soğukkanlı, donuk ifade hiç değişmemişti. Ancak Cem'in teslim olmasıyla bu büyük dosya kapanmadı. Aksine hukuki ve toplumsal olarak çok daha sert bir süreç başladı. İlk ortaya atılan iddialardan biri cinayet gecesi villada bulunan ve polisin tutanaklara geçmediği iddia edilen 700 bin dolarlık nakit para konusuydu. Paranın akıbeti kimlerin susturulduğu veya kimlerin bu firara göz yumduğu mahkeme salonlarında defalarca tartışıldı. Dava süreci tam bir hukuk savaşına dönüştü. Mahkeme salonları hınca hınç doluyordu. İfadelerdeki çelişkiler Garipoğlu ailesinin üyelerinin özellikle baba Nida Garipoğlu'nun cinayete iştirak edip etmediği sorusu aylarca tartışıldı. Cem Garipoğlu mahkemede son derece soğukkanlıydı. Ezberletilmiş gibi duran ifadeler veriyor, cinayeti bir anlık cinnet olarak nitelendiriyor ve olayı sıradanlaştırmaya çalışıyordu. 2011 yılında mahkeme kararını açıkladı. Cem Garipoğlu cinayeti işlediği tarihte reşit olmadığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yasaların öngördüğü ve üst sınır olan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne ve amcaya da suçluyu kayırma ve delilleri gizleme suçlarından cezalar verildi. Verilen bu karar kamuoyunun adalet duygusunu tam anlamıyla tatmin etmedi. Toplumun gözünde canavarca hislerle işlenmiş bu cinayetin bedeli bu olmamalıydı. Ancak mahkeme salonundan çıkan karar ne olursa olsun Münevver Karabulut ismi Türkiye'nin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tarihindeki en büyük sembollerden biri haline geldi. Herkes adaletin yerini bulduğunu düşünüyordu. Ta ki Silivri cezaevinden gelen o habere kadar. Ve 10 Ekim 2014 sabahı
Türkiye güne şok bir haberle uyandı. Cem Garipoğlu'nun Silivri cezaevindeki tek kişilik koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği açıklandı. Resmi makamlar otopsi raporlarını paylaştı. Adli tıp ölümün intihar olduğunu onayladı. Normal şartlarda bir davanın faili öldüğünde dosya kapanır, değil mi? Ama bu dosya kapanmadı. Toplum bu ölüme inanmadı. Cem Garipoğlu gibi narsistik özellikleri olan, yaşamak için 197 gün kaçan birinin intihar edeceğine kimse ikna olmadı. Ölen kişi bir başkasıydı. Cem kaçırıldı. Yerine bir cenaze kondu iddiaları yıllarca tazeliğini korudu. Garipoğlu ailesinin sosyal medyada paylaştığı, Münevver'in katledildiği koltuğun üzerinde verdikleri o mutlu aile pozları ise toplumsal öfkeyi ve şüpheyi her seferinde yeniden harladı. Karabulut ailesi bu şüphelerin peşini bırakmadı. Yıllar süren hukuki mücadelenin ardından takvimler 2024 yılının Ekim ayını gösterdiğinde Türkiye hukuk tarihinde çok nadir görülen bir olay yaşandı. Kamuoyundaki bu devasa şüpheyi bitirmek adına Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına, yani Fethi Kabir işlemine karar verildi. Mezarlık ablukaya alındı. Kameralar önünde mezar açıldı ve kemik örnekleri alındı. Günlerce süren adli tıp incelemelerinin ardından DNA sonuçları açıklandı. Mezardaki kemikler Garipoğlu ailesinin DNA'sı ile %100 uyuşuyordu. Yani mezardaki kişi gerçekten Cem Garipoğlu'ydu. Bu sonuç fiziksel şüpheleri bitirdi belki, ama zihinlerdeki o derin güvensizliği silebildi mi? İşte asıl mesele bu. Bu dosya bize şunu gösterdi. Bir ülkede adaletin sadece yerini bulması yetmez. Adaletin toplum vicdanında hiçbir şüpheye, hiçbir karanlık noktaya yer bırakmayacak kadar şeffaf, açık ve herkesin gözü önünde tecellisi gerekir. Güven bir kez zedelendiğinde adli tıp raporları bile o şüphe duvarını yıkmakta zorlanır. Münevver Karabulut cinayeti üzerinden yıllar geçse de Türkiye'nin çözülmeyen değil, vicdanlarda tam olarak kapatılmayan o en büyük yarası olarak kaldı. Şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Sizce aradan geçen bunca yıla, yapılan onca yargılamaya rağmen bu dosya toplumun vicdanında gerçekten kapandı mı? Bu süreç Türkiye'nin adalet ve medya sisteminde köklü bir ders oldu mu? Yoksa hala aynı hassas çizgide mi yürüyoruz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Buraya kadar benimle kaldığınız ve bu derin dosyayı benimle incelediğiniz için teşekkür ederim. Adaletin şüpheye yer bırakmadığı yarınlarda bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.